Kıymetli arkadaşlar, bu videomuzda Orta Doğu'dan bahsedeceğiz. Orta Doğu'nun tarihi, coğrafi, kültürel ve ekonomik özellikleriyle stratejik önemi hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Orta Doğu tabiri, Orta Doğu isimlendirmesi ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır? Bu isimlendirmeyle ne amaçlanmıştır? Bu hususta ileri sürülen görüşler nelerdir? Orta Doğu ülkeleri hangileridir? Videomuzda bu konulara da yer vereceğiz. Orta Doğu isimlendirmesinin, Orta Doğu tabirinin kullanılmasıyla ilgili olarak farklı görüşler ileri sürülmüştür. Orta Doğu tabiri ilk defa 19. yüzyılın ortalarından itibaren kullanılmaya başlanmış olup bölgenin tanımı ve kapsamı zaman içinde değişiklik göstermiştir. İlk olarak 1850'lerde İngiliz Hindistan Ofisi tarafından kullanılmaya başlandığı düşünülmektedir. Ancak terimin daha geniş çapta tanınması, Amerikalı deniz hakimiyet teorisini literatüre kazandıran strateji uzmanı Alfred Thayer Mahan sayesinde olmuştur. Mahan, tabiri 1902 yılında Basra Körfezi ve Uluslararası İlişkiler başlıklı makalesinde kullanmıştır. Orta Doğu tabirinin bundan dolayı yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığı kabul edilmektedir. Bu dönemde Britanya ve Rus imparatorlukları arasında Orta Asya'da nüfuz mücadelesi yaşanıyordu. Mahan, Basra Körfezi'nin stratejik önemine dikkat çekerek bölgeyi Orta Doğu olarak tanımlamıştır. Bu tanım, bölgenin jeopolitik önemini vurgulamak ve İngiltere'nin bölgedeki çıkarlarını koruma gerekliliğine işaret etmek amacıyla kullanılmıştır. Orta Doğu sınırları içinde yer alan ülkeler konusunda da farklı görüşler ileri sürülmektedir. Bu yöndeki genel kabule göre Orta Doğu ülkeleri şunlardır: Türkiye, İran, Irak, Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Yemen ve Mısır. Orta Doğu'nun çekirdeğini genellikle Müslüman Arap dünyasının oluşturduğu kabul edilir. Orta Doğu, tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olmuş, dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Mezopotamya, bugünkü Irak, Antik Mısır, Fenikeliler, Pers İmparatorluğu, Arap İslam Devleti gibi büyük medeniyetler bu bölgede varlık göstermişlerdir. Bu sebeple Orta Doğu'nun tarihi oldukça derindir ve bölge birçok farklı dil, kültür ve dini inanç sistemine sahiptir. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren geliştirilen ve dünya hakimiyetini hedefleyen jeopolitik teorilere göre Orta Doğu, Afrika-Avrasya ana kıtasının merkezini ve kesişim alanını oluşturmaktadır. Kara jeopolitiği açısından bakıldığında dünya hakimiyetinin tesisi için Avrasya'ya hakim olmak gerekmektedir. Orta Doğu da Avrasya kuşağının merkezinde bulunmaktadır. Deniz jeopolitiği açısından Orta Doğu, deniz eksenli güçlerin Afrika-Avrasya stratejilerinin merkezinde yer alır. Orta Doğu, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi deniz ağırlıklı strateji takip eden güçler için rakip güçlerin hakimiyetine bırakılmaması gereken bir savunma hattıdır. Dünyada birinci derecede önemli 9 stratejik deniz geçiş yolundan 5'i bu bölgede yer almaktadır. Bu geçiş bölgeleri İstanbul ve Çanakkale boğazları, Süveyş kanalı, Aden ve Hürmüz geçişleridir. Orta Doğu'yu stratejik açıdan önemli kılan bir diğer faktör de tarihi derinliğin oluşturduğu kültürel özelliklerdir. İnsanlığı etkileyen en köklü dini ve kültürel oluşumlar Orta Doğu'da ortaya çıkmıştır. Bölge, tarihin ilk zamanlarından itibaren medeniyetin ve semavi dinlerin beşiği olmuş, diğer bölgelerde gelişen çeşitli medeniyetlerin, kültürlerin ve dinlerin yayılmasında kavşak görevi yapmıştır. Sadece ticaretin ve malların değil, kültürlerin transferinde de önemli rol üstlenmiştir. İslam medeniyetinin bütün Orta Doğu'ya hakim olması, bölgenin jeopolitik bütünlüğüyle kültürel bütünlüğünün iç içe geçmesini sağlamıştır. Orta Doğu jeopolitik hattı, tarihi ve kültürel düzeyde
İslam dini etrafında bir bütünlük ve istikrar kazanmıştır. Batı merkezli tarih ve coğrafya yorumlarında bölgenin Doğu ve İslam'la özdeş olarak değerlendirilmesi, Orta Doğu'yu Doğu-Batı, İslam-Hristiyan karşılaşmasının merkezi haline getirmiştir. Haçlı savaşlarıyla keskinleşen bu jeokültürel ayrım Osmanlı döneminde de devam etmiştir. 19. yüzyılda sömürgeciliğin yayılması ve Osmanlı Devleti'nin dağılmaya başlamasıyla birlikte batılı büyük güçler kültürel ve dini bakımdan Orta Doğu'ya müdahil olmaya başlamışlardır. Bu çerçevede misyonerlik, eğitim ve çeşitli Hristiyan cemaatleriyle ilgili faaliyetlerinde kendi aralarında yoğun bir rekabet yaşamışlardır. Tarih içinde gerek Mezopotamya Nil havzalarının gelişmiş tarım toplumları, gerekse Afrika-Avrasya ana kıtası içindeki bütün ulaşım ve ticaret yollarının bölgeyle doğrudan ya da dolaylı biçimde münasebeti bulunması, Orta Doğu'yu uluslararası ekonomi politiğin merkezi haline getirmiştir. 16. yüzyıldan itibaren Avrupa'da meydana gelen büyük dönüşümler sonucunda ortaya çıkan modern devletler sistemi, Orta Doğu'yu da doğrudan etkilemiştir. Bu süreçle birlikte yükselmeye başlayan Avrupalı büyük güçler, kendi aralarındaki siyasi, askeri rekabeti ya doğrudan Orta Doğu'ya taşımışlar veya Avrasya ve Uzak Doğu'da giriştikleri rekabet Orta Doğu'yu da etkilemiştir. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyıla kadar Avrupa karşısındaki baskın konumu sebebiyle Orta Doğu uzun süreli bir istikrar ve barış dönemi yaşamıştır. 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nin gerilemeye başlamasıyla birlikte dış güçler Orta Doğu'ya müdahale etmeye başlamışlar. Bir yandan Rusya'nın Osmanlı Devleti aleyhine genişlemesi, diğer yandan Napolyon'un 1798'de Mısır'ı işgaliyle başlayan süreç bugüne kadar kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Stratejik, kültürel ve ekonomik konumu ve önemi sebebiyle dünyaya hakim olmak isteyen her devlet ya da devlet adamı Orta Doğu'ya sahip olmak istemiştir. Bu hakimiyet mücadelesi sonucunda meydana gelen büyük savaşlar ve göç dalgaları hem dünyayı hem bölgeyi sürekli biçimde şekillendirmiş ve değiştirmiştir. 19. yüzyılda sömürgeciliğin gelişmesi ve Asya'ya yönelmesi Orta Doğu'nun jeoekonomik önemine yeni boyutlar katmıştır. Orta Doğu bu yeni süreçte endüstriyel Avrupa ile sömürgeleştirilen Doğu arasında ham maddelerin ve doğal kaynakların aktarım güzergahı haline gelmiştir. Orta Doğu'nun bu jeoekonomik özelliği bölgenin sömürge rekabetinden en çok etkilenen bölgelerin başında gelmesine yol açmıştır. 20. yüzyıl başlarından itibaren bölgedeki petrolün ortaya çıkarılmasıyla Orta Doğu'nun stratejik önemi daha da artmıştır. Petrolün stratejik değerinin olağanüstü bir şekilde artması, Orta Doğu'yu jeoekonomik bakımdan stratejik bir rekabet alanı haline dönüştürmüş ve uluslararası ilişkiler sisteminin önemli bir parçası durumuna getirmiştir. Orta Doğu bugün itibariyle dünyadaki kanıtlanmış petrol rezervlerinin yaklaşık %65'ine ve doğal gaz rezervlerinin 1/3'üne sahiptir. Bu da bölgenin küresel aktörler açısından gelecekteki stratejik önemini koruyacağının en büyük göstergesi olarak kabul edilmektedir. Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Kafkasya ve Orta Asya ile Orta Doğu jeostratejik açıdan bütünleşmiştir. Bu durum Orta Doğu'nun enerji kaynakları ve enerji nakil hatları bakımından gelecekteki stratejik önemini daha da artırmıştır. Orta Doğu'da 1960'lardan 1980'lerin sonuna kadar Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği'nin stratejik rekabeti çeşitli boyutlarda devam etmiş ve bu rekabet 1970'lerde Basra Körfezi'ne yayılmıştır. 1991'de Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Amerika, Orta Doğu'da tek hakim güç olarak kalmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, başta enerji kaynaklarının ve enerji nakil güzergahlarının güvenliği olmak üzere temel stratejik çıkarlarını gerçekleştirmek için bölgede kendisine tehdit olarak gördüğü rejimlere karşı mücadele etmeyi günümüzde de sürdürmektedir.
Son yılların yükselen süper gücü olan Çin de Orta Doğu'daki küresel güçlerin rekabetine katılmıştır. Günümüzde de İsrail'in Filistin'e karşı orantısız askeri güç kullanması, insanlık dışı vahşet uygulaması, Suriye'de 10 yıldan fazla bir süredir devam eden iç savaş, Suriye'nin bölünme tehlikesi, Irak'ın bölünmesi ve bu gelişmelerin meydana getirdiği göç meselesi gibi birçok kargaşanın devam etmesi, Orta Doğu'yu dünya gündeminde tutmaya devam etmektedir. Arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.